Araba başlasın ondan sonra. Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzalp. Yeni bir videoyla, yeni bir güzel bir horozumla karşınızdayım. Şimdi sizlere bu videonun konusunda pazarlıdan hayvan alınır mı? Dur oğlum. Adlı içeriği işleyeceğiz. Instagram üzerinden gelen bir soruydu. Abi ben pazardan hayvan almak istiyorum, alınır mı diye. Horozu salayım, ben kameranın yanına geçeyim. Gel. Bu benim yavrum. Daha yeni. Çok güvendiğim bir hayvan olacak inşallah. Bizi mutlu edecek. Short videosunda da paylaşmıştım. Böyle kalıbıyla, kalemlerinin kalınlığıyla, kemik yapısıyla gerçekten çok hoşuma giden güzel bir yavru. Hatta bunun yanına ben 2 tane de maşallah oğluma. Hafif de bir kar yağıyor aslında. Videoya devam edelim ama ben 2 tane piliç getireyim bunun yanına. Şöyle sizde böyle bırakayım. İnşallah kadrajdan çıkmaz. Siz de tadını çıkarırsınız. Hadi bakalım. Büyümüş, adam olmuş da eşleşmek istiyor bak. Aslında 7 aylık. Ama işte becerebileceğim mi? O işi yapabileceğim mi? Vay 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 vay. Çaylak seni. Hadi. Bence senin için yeterli bile. Dostlar, pazardan hayvan alınır mı sorusu gelmişti. Videonun başında da dediğim gibi. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle horozcu adam, horozları olan, yeteri kadar miktarda horozu olan insanın pazarda dolaşmasına gerek yok ki, dolaşmaz da, göremezsiniz de. Hani şöyle söyleyeyim, hem elindeki malzeme yeterlidir. Yeterli olduğunu düşünürse eğer, elindeki malın kıymetini bilip üretimine devam ediyorsa, farklı şeyler deniyorsa, her zaman kendi elindekinin kıymetini bilmek ister horozcu. Birincisi bu. İkincisi, horozcu neden dolaşmaz? Horozcu kendi hayvanlarını riske atmaz hiçbir zaman. Çünkü dışarıdan gelecek hayvan saatli bir bomba gibidir. Aferin sana. Hadi öt. Aferin oğlum. Saatli bir bomba gibidir. Dediğim gibi artık günümüzde hastalıklar değişti. İnsanlar değişti. Adam hayvanı hasta olmuştur ya da aferin kızıma, hastalamaya başlamıştır. Bunun sinyallerini almıştır ya da bir hastalıkla mücadele edemiyordur. Bulaşmayan hayvanlarını çıkarır, getirir, satmaya çalışır. Sizlerin de aldıktan sonra başınız ağrır. Dediğim gibi her zaman horozcu adam hiçbir zaman pazarda dolaşmaz abi. Şöyle bir şey olur. Ben yeni başlıyorum. Hobiciyim. Bu işe heves sardım. İlgilenmek istiyorum. Hani boş vakitlerimi değerlendirmek istiyorum dersen, o zaman gidersin pazardan hayvanını alırsın. Riske katacak bir hayvanın yoksa eğer varsa, yine herkesin, bu işi yapan herkes bilir, karantina odalarımız vardır bizim. Bende 2 tane var. Hem bireysel hastalıkla mücadele için, eğer bir hayvanım hasta oluyorsa, mesela onda o işareti görüyorsa,
O hayvanımı alırım, götürür oraya kapatırım. Dışkı takibini yaparım. Gerekli olan işlemlerden geçiririm. Hastalığı tespit ederim. İlacını veririm ve orada devam eder hastalık bitim sürecine kadar. Çünkü şöyle bir şey var. Kanatlarda çok çabuk yayılıyor hastalık. Yani bir gün önce hiçbir şey olmayan hayvanınızda bir gün sonra çok farklı şeyler olmaya başlıyor. Aferin sana. Bana gelme, git o tarafa. Aferin ona. Bu da eski ırktan gelen bir hayvanım. Elimde yine güzel eskiye dayanan ırklar var. Pazarda iyi hayvan olur mu diye sorabilirsin de aslında kendi kendine. Şöyle bir şey var. Seceresini bilmediğin hayvan söylenenden ibarettir her zaman. Sen bunun seceresini bilmiyorsun. Ben burada ne anlatırsam ya inanıyorsun ya da diyorsun ki hadi git. Bak ben de diyorum ki mesela bu şu anda yavru. Tamam, kalemleri çok kalın, kemik yapısı çok güzel. Tam istediğim tarzda bir hayvan. Beli düz, boyunlu, güzel, kaliteli, daha yavru, daha büyüyecek, daha gelişecek, daha kendini yapacak bu hayvan. Ama ben ne anlatırsam, burada ben ne söylersem sen de ne yapıyorsun abi? Ona inanıyorsun. Ona istinaden bana güvenerekten bu videoyu açıyorsun, dinliyorsun, zamanını harcıyorsun. Bu pazarda da öyledir. Gidersin abi. Bir adam der ki benim tavuğum öyledir, böyledir. Ben öyle böyle hayvanlar büyütüyorum. O zaman anlarsın, dersin ki ha bu adam iyi hayvan büyütüyor. Ha şöyle bir şey var. Bakıcı şikayet altındaysa eğer, mesela günümüzde bu çok yaşanıyor. Sıkılmış, mesela bıkmış ise artık gelen laflardan, sözlerden, bu adamın hayvanı alınır mı? Alınır abi. O adam da iyi hayvan besler. Bu da yine bir kumardır. Yani her şekilde ister istemez bir kumar oynuyorsun. Ama aldıktan sonra elindeki hayvanı geliştirebiliyorsan, mesela ben bir pazardan bir hayvan aldım diyelim. Sistemi çok iyidir ama hayvan yavaştır. Daha hızlı bir tavuğa vurursan, daha çekici, daha mesela çekim gücü, daha inatçı, daha böyle el ayağı hızlı, daha isabet oranı yüksek bir tavuğa vurursan horozunu da o kadar geliştirmiş olursun. Biz o konulara da geçeriz aslında. Zamanla bu şekilde hem birbirimizi tanıyarak hem hayvanları böyle göz önünde görerek, mesela bakın şuradaki tavuk daha aslında tavuk değil de piliç. Bunlar ilk yumurta kılavuzlarını attılar. İlk yumurtaladılar. Aferin ona. İlk kılavuzlarını attılar. Bunlar yatmaya başladılar. Arkasındaki geçen yılın yavrusudur. Şimdi ben bunlardan yavru almıyorum abi. Neden ben bunlardan yavru almıyorum? Bu hayvanları ilk önce bir 2 yıl görmem lazım. Tartmam lazım. İzlemem lazım. Tamam mı? Bu tavukların ne olduğunu bilmem lazım. Kendi hayvanlarım eminim. Ama yine gözle görünen çok farklıdır, biliyor musunuz? Tecrübe etmek. Her hayvanın altından ya da her şampiyonun altından şampiyon düşseydi ortalık şimdi var ya şampiyon kaynıyordu. Kıymetini bilmek bu yüzden çok önemli. Denemek, tartmak, izlemek. Kendi çapınızda, yani bu da bir zevktir, bu da bir keyiftir. Bunu her türlü, her şekilde besliyoruz. Aferin olma şuna. Bakar mısınız? Gerçekten çok beğendiğim bir hayvan. Yani hayvan aslında kendini okutuyor ama insana, her zaman derim hayvan okumak çok önemlidir ama mesela güzel hayvandan da güzel hayvan düşüyor yani. Aferin ama. Hızlı Gonzales. Bunun adı Pala. Yine annesi babası hepsinin bana ait. Bendeler onların anneleri babaları. Mesela hayvan aldığınızda da temel kontrollerini yapın. Taş kontrolüdür, kalem kontrolüdür, hayvanda ur var mı, yok var mı, hastalık belirtisi var mı, hayvanın gaga yapısı nedir, ivik yapısı nedir, göz rengi nedir? Böyle bazen de çok koyu göz yapılı hayvanlara kaçmayın. Sizin yerinizde olsam biraz da böyle kendi yerli kan özelliklerimizi taşıyan hayvanlardan temin etmeye çalışırım. Çünkü şöyle bir şey var. Artık insanlar, dikkat edin, eski kanları arıyor. Artık eski kanları özlediler. Bakın bu şekilde bir horoz, 2 tavuk da besliyorsanız size en güzel tavsiyem nedir biliyor musunuz? Karantina odanızın olması. Bir tane küçük böyle 1 metreye 1 metre kapalı,
en azından bir hayvanınız hastaladığında, tamam mı, diğer ikisinden ayırıp bireysel tedavi yapabileceğiniz bir oda olması gerçekten sizin için yani bulunmaz bir nimet. Çünkü bu hayvanlar çabuk bir şekilde birbirine bulaştırabiliyor. Aferin Irma. Bir de şöyle bir şeye değinmek istiyorum son olarak. Videoyu sonlandırayım. Biraz havamız sert bugün, hem de kapalı. Hayvanları da üşütmek istemiyorum dışarıda. Sizler için çıkardım bu arada. Hayvan alındıktan sonra bir de yapılması gereken şeyler var. Hani hayvanı aldığınızda direkt ana kümesinize sokmayın. Bir 10 gün hayvanı karantina odasında tutun ya da hayvanları karantina odasında tutun. En ilk yapılması ve en önemli yapılması gereken şeylerden biri, hayvan kapınıza geldiğinde elinizde bir bit ilacının olması. Hayvanı ilk önce bir bitlemeniz. Ardından karantina odasına almanız. Elini ayağını böyle güzel bir sirkeli suyla yıkayıp, tamam mı, hayvanları güzel bir şekilde karantina odasına alacaksınız. Karantina odasına aldıktan sonra ilk günlerde dışkı kontrolü yapacaksınız. Hayvanınızda bir ishal var mı yok mu diye. Ardından o hayvan orada 15 gün kaldıktan sonra ya da 10 gün kaldıktan sonra herhangi bir negatif durum seyir etmediyse o kümeste, ne yapacaksınız abi? Ana kümesinize alıp ondan sonra üretiyor musun, bakıyor musun? Anlattıklarımın da fazlasıyla hayrını görürsünüz. Yani sadece hayvan alıp getirip bakmak değil. Önlemlerinizi alın, yapılması gerekenleri yapın. Güzel bir şekilde, doğru bir şekilde yetiştirip ardından üretmeye başlayabilirsiniz. Dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Şimdiden iyi seyirler dilerim sizlere. Umarım hayvanları beğenmişsinizdir. Videonun içeriği hoşunuza gitmiştir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Dilimiz sürçtüyse affola. Sağlıkla kalın. Mutlu haftalar. Görüşmek üzere. Gel. Tabii kızları gördüm, ben unuttun değil mi?